YouTube SEO ayarları nedir? Nasıl yapılır? Anahtar kelime planlayıcı, başlığa hashtag, etiket ekleme neden çok önemli ve ücretsiz nasıl yapılırı anlattım. Mesela yayınlayacağım şimdi videonuzun konusu diyelim YouTube video başlığı ve küçük resim nasıl olmalı 2020. Şimdi başlık olarak YouTube video ayarları başlığı, küçük resmi, etiketi, anahtar kelime diye ilk etapta seçebiliriz. Mesela ben bunları nasıl seçiyorum? YouTube'a girdiğimde konumuz diyelim YouTube video ayarları. Search kısmına YouTube video diye yazmaya başladığımda o bana en çok aranan kelimeleri zaten gösteriyor arkadaşlar. SEO yazıyorum. YouTube SEO ayarları, video başlığı gibi bu kelimelerden oluşan etiketlerimi oluşturuyorum. Ama şimdi normalde bu şekilde de yayınlayabilirsiniz. SEO skorunuz biraz yüksek olabilir. Anahtar kelimeleriniz doğru seçilmiş olabilir ama en doğru yol bu değil. Bu ilk çalışma arkadaşlar. Şimdi aslında olması gereken çalışma ve olması gereken başlık nasıl olur? Şimdi videoda ondan bahsedeceğim size. Bununla ilgili ilk olarak Google açıyoruz arkadaşlar. Google'da VIQ yazıyoruz arkadaşlar. Bir uygulama var. Chrome uygulaması. Arkadaşlar ekle diyoruz. Şimdi bende ekli olduğu için kaldır diyor. Eklediğinizde Google hesabınızla bağlanıp eklediğinizde eklendikten sonra sağ üst köşede çıkıyor arkadaşlar. Chrome'unuzda. Buradan aktif etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Login olmanız gerekiyor. Google account'unuzla login olabilirsiniz. Login olduktan sonra o sizden izinler istiyor. Hiç çekinmeden verebilirsiniz. Şu an tüm dünya bu uygulamayı kullanıyor zaten arkadaşlar. Uygulamamızı açtıktan sonra şimdi ben anahtar kelimelerimden dediğim gibi YouTube SEO'yu yazıyorum mesela. Ara dediğimde bu uygulama sağ tarafta böyle bir panel açıyor arkadaşlar bize. Ne kadar popüler olduğunu, ne kadar arandığını ve şuradaki 100 üzerinden rakamdan anlayabiliyorsunuz. Yani YouTube SEO çok aranan bir kelime. Sadece YouTube SEO gibi kısacık bir başlık yapmamak gerekiyor. Şimdi YouTube SEO ben daha önce bunların hepsini bu şekilde araştırdım. Şimdi sizlere de hızlı bir şekilde göstereceğim vaktinizi almamak için. YouTube SEO yazıp yanına geldiğimizde ilk çıkan görüyorsunuz arkadaşlar. YouTube SEO nasıl yapılır? Nasıl yapılırı tıkladığım zaman %47 yani %50, %40, %47 çok iyi arkadaşlar. YouTube SEO yandan başa dönüyorum. Ayarları var. Ona tıklıyorum. %48. Yani buradan arayaraktan %50'nin %40'ın altında düşmeyen kelimeleri hele ki %70 olanları başlıkta kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa çok aranmayacağı için videonuzda çok izlenmeyecektir. Başlığımızı YouTube video ayarları üzerine yapmak istersek. Baktığınız zaman %29. Yani ben SEO ile SEO ayarlarıyla %50'leri 48'leri yakalarken video ayarlarıyla diye başlık atmaya kalkarsam %29 oluyor arkadaşlar. O yüzden başlıktaki kelimeleri daha video çekme fikri kafanızda oluştuğunda videoyu çekmeden önce bir ön çalışma yapıp ondan sonra da biraz daha çalışma yapıp başlığını falan iyi belirlemeniz gerekiyor. Videoyu YouTube'a yüklerken yüklediğinizde en doğru başlık, en doğru açıklama ve en doğru etiketleri kullanmanız gerekiyor. Ben şimdi yayınlayacağım videoyu bu başlık, bu açıklama, bu etiketlerle size oluşturacağım. Yani şu an izlediğiniz videonun anahtar kelimeleri nasıl oluşturuldu, başlığı nasıl oluşturuldu ve etiketleri nasıl oluşturuldu bunları tamamen görmüş olacaksınız. Harcamayalım. Ben burada gösterdim size. Ben burada bu kelimeleri yazaraktan oluşturduğum liste bu arkadaşlar. Yüksek skorlara göre. Yani YouTube SEO diye yazdığınızda %73 çıktı. VidIQ yazdım %79 çıktı ama VidIQ sadece birçok kişi aratacak. VidIQ kullanımı, YouTube SEO nasıl yapılır? %47 çıktı. YouTube SEO ayarları %47 çıktı gibi. Yani videoyu pause yaparak buna bakabilirsiniz. Şimdi ben burayı hızlı geçiyorum. Şimdi olması gereken başlığımıza geliyorum.
Benim seçtiğim bu yüksek yüzdelerden oluşturduğum başlık, bu videonun başlığı, izlediğiniz videonun başlığı bu. YouTube SEO ayarları nedir? Nasıl yapılır? Ana başlığı bunu koymaya karar verdim. Çünkü en yüksek aranan şeyleri içeriyor ve etkileyici bir başlık oluyor arkadaşlar. Başlık çok önemli. İnsanlar ya tıklayacak ya da tıklamayacak. YouTube SEO ayarları dediğimiz zaman YouTube SEO diye birisi ararsa %73 aranma şeyi var arkadaşlar. Eğer YouTube SEO ayarları diye aradıkları zaman %47 oranında var. Yani YouTube SEO diye de ararsa, YouTube SEO ayarları diye ararsa, YouTube SEO ayarları nedir diye de ararsa ve nasıl yapılır diye ararsa görüyorsunuz yüzdelerin hepsi burada mevcut. Sonra olması gereken açıklama kısmı yukarıdakileri çok fazla kullanmanıza gerek yok. Mesela yukarıda YouTube var. Burada YouTube yazmama gerek yok. Burada video yazıyorum. Yani bu sefer YouTube video SEO ayarlarını birisi aradığı zaman kelimelerle, hashtaglerle bunu yakalamış olacak arkadaşlar. Sonra anahtar kelime planlayıcı. Videoda anahtar kelime planlayıcı diye başladım açıklama kısmını. Yani anahtar kelime ayarları dediği zaman anahtar kelimeyi buradan alacak, ayarları buradan alacak düzenli bir şekilde. Anahtar kelime ayarları dendiği zaman birisi search yaptığı zaman sizin videonuz önerilebilecek arkadaşlar. Kelime planlayıcı. Anahtar kelime planlayıcı arayınca da çıkacak. Kelime planlayıcı ayarları diye de çıkacak. Kelime planlayıcı ayarları nelerdir? Nedir? Nasıl yapılır? Hepsinde çıkacak. Başlığa hashtag ekleme. Başlığa hashtag ekleme. SEO ayarları nedir? Başlığa hashtag ekleme nedir? Başlığa hashtag ekleme nasıl yapılır? Yani gördüğünüz gibi yukarıda kullandığınız kelimeleri ya da aynılarını çok sık kullanmayacaksınız. Çünkü buradaki karakter sayısı belirli ve sınırlı. Yani 1000 abone, 4000 saat izlenme ayarları nedir dediği zaman bu video yine önerilebilir olacak arkadaşlar. O yüzden en etkili buradaki kelimelerden oluşturduğum en etkilisini açıklama kısmına koyuyorsunuz. En etkilisi, en önemlisini, en yüksek yüzdelisini de başlığa koyuyorsunuz arkadaşlar. Kısa, güzel bir cümleli bu kelimelerden oluşan açıklama kısmını oluşturuyorsunuz. En yüksek puanlıları da başlığa koyuyorsunuz. Ondan sonra etiket kısmına da arkadaşlar bunları oluşturmaya, yazarak oluşturmaya başlıyorsunuz. Şimdi o kısma geldiğimde onu da göstereceğim size. Şimdi ona geçelim arkadaşlar. Olması gereken başlığımız YouTube SEO ayarları nelerdir, nasıl yapılır 2020. Şimdi oluşturduğum videoya gidiyorum. Normalde ben MacBook Air kullanıyorum arkadaşlar. Kayıtlarımı yaparken onun kamerasını kullanıyorum. Ve MacBook Air'ın iMovie diye programı var. Onu da hazırlıyorum. Siz de kendi programınızda da hazırlayabilirsiniz. Bir sonraki videolarımdan birinde videolarımı nasıl hazırlıyorum onu da anlatacağım sizlere. Şimdi videomu hazırladıktan sonra bu videoyu oluştur diyorum arkadaşlar. Başlığını videoya koyuyorum ki onun da sebebini açıklayacağım size. Yani başlığımla videomun ismi aynı oluyor. Hem search edildiğinde videonun onun da etkisi oluyor arkadaşlar. Videom yayınlandı. Yani kaydettim. Şimdi YouTube'a gidiyoruz. Kanalımıza gidiyoruz. YouTube Stüdyo'ya gidiyoruz. Siz de tanıtım videonuzu bu şekilde ilk videonuzu yayınlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve kelimeleri ona göre seçersiniz. Başlıkları, açıklamaları, anahtar kelimeleri. Videomu seçiyorum. Videoyu yüklemeye başlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orada videomun ismini böyle koyduğum için başlığım da aynı şekilde geldi. Onu bile algılıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi açıklama kısmına gidiyorum daha önce hazırladığım olması gereken açıklama kısmına. Açıklamamı da açıklama kısmına hızlı bir şekilde ekliyorum. Zaman kaybetmiyorum.
Oynatma listemi seçiyorum. Oynatma listesinin öneminden sizlere bahsetmiştim. Çok önemli. İzlenmeleriniz artacak, izlenme süreleriniz artacak. Muhakkak oluşturuyorsunuz. Şimdi olması gereken etiketleri ekleyeceğim arkadaşlar. Oluşturduğumuz etiketlere gidiyorum. Bir kere başlığınızdaki de içermeli arkadaşlar ve ilk kelime, ilk şey YouTube SEO. YouTube SEO'yu geliyorum, etiketime ekliyorum. Sonra YouTube SEO ayarları. Yani 2-3 tane seçeceğim. Sonra devamını kaydettikten sonra yapacağım arkadaşlar. Yapıştırıyorum. Sonra ileri diyorum arkadaşlar. İleri diyorum. Bir önceki ayarlarımızda bahsetmiştik. Liste dışı otomatik seçildiği için otomatik geliyor. Kaydet diyorum. Video ayarlarına, yeniden videomun ayarlarını yaparken etiket kısmına geliyorum. Aynı zamanda videomun vidIQ skorunu görüyorum arkadaşlar. SEO skorunu. Yani bunu %50'lere kadar çıkarabilmemiz lazım. Yoksa yaptığımız iş yanlıştır demektir. YouTube SEO nasıl yapılır? Ekliyorum. Puanımın yükselip yükselmediğini görebilirsiniz. 19.7 oldu. Yükseldi puanım. Bu şekilde buradan seçiyorum arkadaşlar. Skorumda 27.2. Başlık nasıl yapılır ekliyorum. Skorum düştü. Kullanmıyorum arkadaşlar. Ve vidIQ skorumuz, SEO skorumuz %52'lere geliyor. %50'li skorları yakaladıktan sonra gerisi artık bizim videomuzun içeriğinin kalitesine kalıyor arkadaşlar. Ne kadar çok izlenmeye başlar ve izlenirse bu %60-70'lere çıkıyor ki %70 SEO skoru zaten müthiş bir şey. Kelimeleri seçerken şu güzelliği de görüyoruz vidIQ sayesinde. YouTube SEO nasıl yapılır başlığımızda girdiğimizde mesela burada videoyu seçtiğimizde gördüğünüz gibi izlenmesinden dolayı ve anahtar kelimeleri, hashtagleri doğru olduğundan dolayı %84.7 bir skoru var ki SEO skoru bayağı iyi demek. Bununla ilgili buradan gelip vidIQ sayesinde kullandığı anahtar kelimeler kaçar kez aratılmış onları görüp bu anahtar kelimelerden de aratılanları gördüğümüz için görüp eklersek şu an aranan kelimeleri, anahtar kelimeleri kullanmış oluyoruz. Birisi YouTube SEO nasıl yapılır aradığında bizim de SEO puanımız ne kadar yüksekse biz de o kadar yukarıda çıkıyoruz arkadaşlar. Ne kadar yukarıda çıkarsak o kadar çok tıklanıyoruz. Ne kadar çok tıklanırsak o kadar izlenme süremiz artıyor. Böylelikle de 4000 saat sınırını hızlı bir şekilde geçiyoruz arkadaşlar.